Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır kat kat el açması ıspanaklı Arnavut böreği tarifimle geldim. Sadece tek bezeyle hazırlayabileceğiniz bir tepsi dolusu şahane börek tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Tarife öncelikle böreğin hamurunu hazırlamakla başlıyorum. Yoğuracağım kabın içerisine 5 su bardağı unumu ilave ettikten sonra 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim. Hemen ardından 1 su bardağı suyu da ilave ettim. Kullanmış olduğum su oda sıcaklığında beklettiğim ılık sudur. 1 bardak suyumu ilave ettikten sonra geri kalan diğer bardağımı azar azar ilave ederek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda 2 su bardağından 1 parmak eksik olacak şekilde su kullandım. Hazırlayacağınız böreğin hamuru oldukça yumuşak ama ele yapışmayan bir kıvamda olması yeterli olacaktır. İlerleyen dakikalarda sizlere hamurun kıvamını daha yakından göstermeye çalışacağım. Bu aşamada hazırladığınız börek hamurunu ne kadar iyi bir şekilde özlü bir kıvama gelene kadar yoğurursanız yapmış olduğunuz hamur işlerinden de bir o kadar memnun kalırsınız. Hazırladığınız börek hamuru mayasız bir hamur olduğu için çok iyi bir şekilde yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Masada da bir 4-5 dakika kadar bu şekilde yoğurmaya devam ettim. Hamuru yeteri kadar yoğurdum ve toparladım. Gördüğünüz gibi hamur gayet yumuşak, böyle elimden kayarcasına kayıyor. Hamuru iyice toparladıktan sonra hemen bir buzdolabı poşetinin içerisine koyuyorum. 30 dakika kadar hamuru bu şekilde dinlendireceğim. Hamur dinlenirken hemen iç harcını hazırlamaya geçiyorum. 500 gram kadar ıspanak kullandım. Küçük küçük doğrayıp yıkadıktan sonra içerisine orta boy soğanımı da minik minik doğradım. İçerisine ilave ettim. 1 çay kaşığı kadar da tuzumu ilave ettikten sonra iç harcımı bu şekilde hazırladım. Bu aşamada hamur da güzel bir şekilde dinlendi. Hamuru ne kadar uzun sürede dinlendirirseniz hamurunuz da bir o kadar güzel olacaktır. Hamuru unla toparladıktan sonra merdane ile hamurumu büyüteceğim. Hamur gayet yumuşak ve ele yapışan bir kıvamda. Dilediğiniz kadar un takviyesi yapabilirsiniz. Hamuru merdane ile büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Bu aşamada içerisine kullanacağım yağ karışımından da bahsetmek istiyorum. 150 gram kadar tereyağı veya margarini ocakta erittikten sonra içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Görmüş olduğunuz gibi hamurun her tarafına değecek şekilde fırça yardımıyla yağ karışımından sürüyorum. Hamurunuzun daha kolay bir şekilde açılabilmesi için bu aşama gerçekten çok önemli. Hamurun her tarafını mutlaka yağlayın. Hamuru yeterince yağladıktan sonra kenar kısımlarından hafif hafif çekiştire çekiştire gördüğünüz gibi hamurumu büyütüyorum. Hamuru büyürken de arada yağlamayı lütfen ihmal etmeyin. Hamur büyüdükçe de o aşamada hamuru da yağlıyorum. Daha kolay bir şekilde açılabilmesi için. Ben hamurumu hazırlarken beni tam olarak buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimden faydalanabilirsiniz.
Hamurun kenar kısımlarını yeteri kadar incelttikten sonra hazırlamış olduğum iç harcını kenar kısımlarına gelecek şekilde gördüğünüz gibi bu şekilde yerleştiriyorum. Ben böreğimi ıspanaklı yapmayı tercih ettim. Siz dilediğiniz iç harçları kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Gerçekten yapılış itibariyle oldukça pratik ve gerçekten de çok lezzetli bir börek tarifi. Sadece tek bezeyle hazırlayabileceğiniz bir tepsi dolusu börek hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kenar kısımlarını ıspanağın üzerine katlayarak bu şekilde hazırlıyorum. Katlama kısımlarını da ayarladıktan sonra tekrardan hamurun her tarafını yağlıyorum. Hamur daha kolay bir şekilde açılacaktır. Hamuru gördüğünüz gibi çekiştire çekiştire rulo şeklinde kendi etrafında döndürerek bu şekilde sarıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamurun tamamını bu şekilde sardım. Yırtılmalar, kopmalar olabilir. Çünkü bu aşamada hamuru inceltebildiğimiz kadar incelttik. Şimdi de tepsimin içerisine hazırlamış olduğum börek hamurunu yerleştiriyorum. Yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını veriyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlara yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Böreğimi tepsiye yerleştirdikten sonra kalan yağ karışımını böreğin her tarafına gelecek şekilde fırçamla özenle sürüyorum. Bu aşamada fırınımı da önceden ayarladım. 180 derece alt üst ayar fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar böreğimi fırına göndereceğim. Çıtır çıtır kat kat şahane bir börek tarifi hazırladım bugün sizlere. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Sizler tarifimin güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.